Şimdi burada arkamızda bir yapı görüyoruz. Bu eskiden aslında bir ahırmış. Evet. Değil mi? Evet. İlk geldiğinizde nasıldı? Siz bunu nasıl dönüştürdünüz? Nisan ayında İtalya'da 2 farklı tasarımımızla ödül aldık. Ödüle layık görüldük. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Türközü köyüne geldik. Türközü köyünden İtalya'ya uzanan bir başarı öyküsünü sizlere anlatacağız. Monte Porselen'in üretim ve başarı öyküsünü birlikte dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Sadece şu aralar hava çok sıcak. Ona alışmaya ve geçmesini beklemeye çalışıyoruz. Evet Okan Bey, sizi tanıyalım. Tanımayanlar için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Malatyalıyım. 17 yaşına kadar orada doğdum, büyüdüm, okudum, liseyi bitirdim. Ardından restorasyon çok sevdiğim için ve meslek lisesinde inşaat bölümü, yapı ressamlığı bölümü okuduğum için Ayvalık'taki tarihi binaları, Rum evlerini, Rum binalarını merak ettiğimden dolayı Ayvalık'a öğrenci olarak geldim. Bir süre sonra Ayvalık'ta farklı bir duygu, buraya farklı bir aidiyet hissettiğim için Ayvalık'ta kalmaya, Ayvalık'ta yaşamaya ve çalışmaya karar verdim ve hayat bir şekilde beni Ayvalık'ta doğmama rağmen Ayvalıklı gibi yetişkin yaşına, yani 30 küsur yaşına kadar getirdi. Burada çok mutluyuz. Ayvalık'ı seviyoruz. Ayvalık'ın bir köyünde biraz imkansızlıklar, biraz imkanlıklar arasında üretim yapmaya ve buna devam etmeye karar vermiş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Evet. Peki oraya taşınma, bu köyde yer alma hikayenizi anlatabilir misiniz? Nasıl bu köyü buldunuz? Şimdi şöyle, yani Ayvalık son 5 yıl içerisinde çok hızlı bir nüfus göçü, daha doğrusu pandemiyle birlikte çok ciddi bir nüfus göçü almaya başladı. Dediğim gibi yani küçük yaşamak, bu yaşantıyı olabildiğince özel kılmak hayallerimin en büyüğü olduğu için eşim Şeniz'e şey dedim, yani biz neden Ayvalık'ta bir köye gitmiyoruz? Bir de herkesin işte köy evi olsun, bir pembe panjurlu köy evi hayali vardır. Çok tatlıdır, çok romantiktir ama bunun realitesi nedir? Biz bunu başarabilir miyiz? Yapmalı mıyız veya nereden başlamalıyız? Hani herkesin kendine sorduğu soruları biz de sorduk tabii ki. Tabii bizim bunlara cevap bulmamız biraz daha kolay oldu. Reel olarak Ayvalık'ta yaşıyorsunuz. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan veya daha başka büyük şehirlerden daha küçük yerleşim bölgelerine belki göç etmek daha zor olabilir. Ama bu köyde yaşama fikri geliştikçe tabii ki köylerden yer bakmaya başladık. Ayvalık'ın çok güzel köyleri var. Bazıları Ayvalık merkeze çok uzak, bazıları bulunduğumuz köy gibi nispeten daha yakın, 20 dakikalık mesafede. Şimdi tabii değerlendirmelerimiz arasında altyapı probleminin olmaması, Ayvalık'a yakın olması, burada full time yaşadığınızda bile bu yaşantının sürdürülebilir olması, yani köylüyle iletişim kurabiliyor olmanız gerektiğini hep inanıyordum. Tabii buraya geldiğimizde işte altyapıda elektriğimiz yoktu. Bir de biz biliyorsunuz ciddi bir üretim yapıyoruz. Bu üretim kapasitesi için işte trifaze, sanayi elektriğine ihtiyacımız var. Onları buraya getirmek, koşulları rehabilite etmek hem bizi heyecanlandırdı hem de nispeten iş öğretti diyelim. Yani bilmediğimiz bir iş kolu sonuçta. Restoratör olmama rağmen insan çalıştırmak, insanla birlikte olmak, ortak paydayı yakalayabilmek,
yakalayabiliyor veya yakalamayacağınız durumda ne yapmanız gerektiğini öğrenmek bir serüven. Yani bir köye taşındınız, aslında köylerde de üretim yapılabilir olduğunu Tabii da ki. göstermeniz de Tabii çok ki. güzel. Biraz bu yaptığınız işten de bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz butik anlamda porselen üretiyoruz. Neden butik diyoruz? Aslında porselen veya ana başlığı konuşursak seramik üretimi ciddi bir endüstriyel üretime sahip. Yani bedensel kuvvete ve artı çok ciddi makine tesisata ihtiyacınız var. Biz bunu mevcut koşullarımızla olabildiğince en iyisini yakalamak için çalıştığımız için butik diyoruz. Ham maddemizi İstanbul'dan, yani büyük şehirlerdeki tedarikçilerden ham maddeleri toz olarak temin ediyoruz ve bu toz olarak bize ulaştıktan sonra tüm işçiliğini, modelleme, kalıbı, ardından çamur hazırlığı, renklendirmesi, dökümü ve fırınlama aşamalarını, en sonunda da sırlama aşaması dediğimiz ana pişirim, porselen pişirimini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Dezavantajı ne? Bir, sizi yavaşlatıyor. Tüm süreci kendiniz yönettiğiniz için, dışarıdan herhangi bir işçilik almadığınız için. Avantajı ise tüm üretim yine size ait olduğu için kimseye bağımlı kalmıyorsunuz. Ne üretmek istiyorsanız, ne kurgulamak istiyorsanız sizi özgür kılıyor. Belki biraz yavaş, belki biraz tatlı ama herkese de söylediğim gibi burada bu zeytin ağaçlarının arasında çok da hızlı olmaya hiç ihtiyacımız yok. Şimdi burada arkamızda bir yapı görüyoruz. Bu Evet. eskiden aslında bir ahırmış. Evet. Değil mi? Evet. İlk geldiğinizde nasıldı? Siz bunu nasıl dönüştürdünüz? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Kaç dönümlük bir arazideyiz şu anda? Biz şu an 1356 metrekarelik, yani aşağı yukarı 1400 metrekarelik bir arazi içerisindeyiz. Burası köy içi olarak geçiyor. Köyün içindeyiz ama köyün çok da kenarındayız. Tam böyle hani komşularla sırt sırta iç içe değiliz. 16 tane zeytin ağacımız var. 16 tanesinin 3 tanesi deli zeytin dediğimiz aşısız zeytin. Diğerleri ise kimileri yaşlı, kimileri genç zeytin ağaçlarına sahibiz. Yaklaşık olarak burası 20 yıldırlı, hiç işlenmemiş. Ne toprağa işlenmiş, ne zeytinler bakılmış. Bir dönem hayvancılıktan teşvik alındığı için çok alelacele arkadaki bina yapılmış. Tabii biz buraya geldiğimizde bu bakımsızlık önce aslında beni çok yaptı, cezbetti. Çünkü bir şeye emek vermek ve onun dönüştüğünü görmek, hazıra konmamak tabiri caizse beni çok etkiledi. Çünkü toprak çok ham, bu toprağı biz nasıl işlemeliyiz? İşte bina bir hayvanda mı? İçeride hayvanların su içtikleri işte yalaklar falan vardı, bağlama kütükleri vardı. İşte yavrular için ayrı bölümler yapılmış falan böyle. Tabii ki aslını korumak mümkün değil ama dönüştürerek bir atölyeye, bir yaşam alanına evirmek, onun zorluklarına, yani dezavantajına ve avantajına ortak olmak bir hikaye yaratıyor. Zaten ben hayatı da bir hikayeler bütünü olarak görüyorum. Yani düz yaşadığınız zaman, hiçbir şey kendinize katmadığınız zaman aynı yerde kalıyorsunuz ve zaman geçiyor ve sadece zaman geçmiş oluyor. Burada avantajımız zamanı bence güzel evirmemiz ve evrilmemiz. Yani şu anda mevcutta peki yaşadığınız yer Ayvalık, aslında işe köye geliyorsunuz değil mi? Evet, köye geliyoruz. Köye geliyorsunuz. Henüz burada tamamen yaşamıyoruz. Onun sebeplerinden en büyük işte pandemi döneminde burayı satın almıştık. Çok hızlı köye geçiş mi olur? Çünkü bu çok hani tatlı hikayeler var ama bir o kadar da insanı ürküten hikayeler var. İşte köye insanlar çok hızlı taşınıyorlar, sosyalliğini kaybediyor, köylüyle anlaşamıyor ve burada bir bunalım geçirip dönmeyi ben hiç istemedim. O yüzden bu geçişi olabildiğince hem kontrollü kurgulayabilelim hem de önümüzü görelim. Yani ciddi yatırımlar yapmadan yaşayarak doğru adımlar atarak olsun istedim. Hala Ayvalık'ta yaşıyoruz. Ayvalık'ta ikamet ediyoruz ama her sabah havanın durumuna göre kışları daha geç, yani saat 10 gibi geliyoruz. Yazın şu an olduğu gibi işte 50'li dereceleri buluyor burası. Sabah 5'te gelip öğlen 12'de biten hava durumuna
mevcut durumun koşullarına göre değişen bir çalışma stiliyle çalışıyoruz. Köyümüzde gerçekten internet yok ve telefon çekmiyor. Online toplantılar burada yapamadığımız için bazen oluyor, yani aksaklıklar oluyor ama biz ondan çok mutluyuz. Daha sonra burayı ziyarete gelenler de bunun öyle olduğunu gerçekten idrak edip bizi anlıyorlar. Süreç böylelikle devam ediyor. Evet. Kaç yıl oldu buradaki yani serüveniniz? Markayı kurmak, işte üretim yapmak, buradaki yeri almak kaç yıl oldu? Buranın ana toprağını 2021 yılının Ağustos'unda aldık. Burada önce işte yaşama fikri vardı, ev fikri, yani burada yaşayalım. Sonra önce çalışalım, sonra bir şekilde burada yaşarız fikri gelişince 2022'nin Haziran ayında atölye teminatına başladık. O tamirattan sonra da atölye faal olarak işte o günden bugüne, yani 3. yılını bitirdi. 4. yılın içerisindeyiz artık. Ve her yıl gelişerek, ilerleyerek, büyüyerek, yeni bir şeyler öğrenerek devam ediyor. Evet. Bu arada cırcır böceklerinin senfonisiyle umarım izleyenler de sesi alabiliyordur. Ama çok ötüyor, aşırı ötüyor az önceki. Ses mi? Hiç anlaşılmamış. Yo, aman mikrofonu -6'ya aldım. Umarım ses gidiyordur. Peki şu anda mesela üretim yapıyorsunuz ama dediğiniz gibi tamamen butik bir üretim yapıyorsunuz. Evet. Mesela ürün gamınızda neler var, neler üretiyorsunuz? İşte kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Biraz onlara da değinebilir misiniz? Şimdi biz şu an atölye ekibi olarak söylersem sabit 3 kişiyiz. Biri ben, birisi Aycan arkadaşımız, birisi de Naciye Hanım. Aramıza yaklaşık 3,5 ay önce katıldı. Bir de Ayvalık'ta mağazamız var. Ayvalık'taki mağazada eşim Şeniz sabit olarak duruyor. O 4. kişi. Bir de bizim ulaşımımızı sağlayan, yani lojistik işlerimize kuran Fatih Bey var. Ve yine çok destekçimiz, bazen yazışmalar, mailler, işte formlar, iş takibi gibi konularda yardımcı olan eşimin ablası Nuriz ablamız var. Böyle 5 kişilik, bazen 6 kişilik bir ekibiz. Ama tabii ki burada en büyük ayak üretim ayağı, yani bizim bulunduğumuz atölye kısmı. Atölyede ve Monte'nin genel kurgusunda biz masaüstü kullanım objeleri üretiyoruz. Bunlar tabak, kase, fincan, çay fincanı, bardaklar, bir yanda da dekoratif obje olarak ürettiğimiz büyük çanaklarımız var. İstenirse tabii yine sofrada kullanılabiliyor ama ayrıca aydınlatmalar veya işte böyle porselen üretme denemeleri yaptığımız sehpalar gibi üretimlerimiz var. Ama dediğim gibi ana üretimimiz sofra grubu içeriyor. Bu sofra grubunda da biz olabildiğince farklılaşmak için, olabildiğince bunu özel kılmak için son bir senedir üzerinde çok titizlikle çalıştığımız ateş böceği koleksiyonumuz var. Ateş böceği koleksiyonu porselen bünye üzerine işlediğimiz desenlerin, farklı motiflerin aslında sır dediğimiz maddeyle birleşerek, camlaşarak, 1250 derecede piştiğinde camlaşarak ışık geçirgen, yarı saydam, cama olabildiğince yaklaşma çabamız var. Bunu henüz pişirerek yolun başında olduğumuzu çok iyi biliyorum ama güzel bir seyim yakaladığımızı, heyecan yakaladığımızın da farkındayız. Çünkü bu geçen aylarda, Nisan ayında İtalya'da tasarım yarışmasına davet edilmiştik geçen sene. Oradan 2 farklı tasarımımızla ödül aldık. Ödüle layık görüldük. Tabii bu bizi çok şevklendiriyor. Biliyorsunuz şu an dünyanın içinde bulunduğu bir kaotik durum var. Hiçbir yerde hiçbir şey bence normal değil. Ama bunun içerisinde üreterek, üretme zorluğunu göze alarak bir şeylerin başka insanlar tarafından takdir topluyor olması bizi heyecanlandırıyor ve doğru yerde doğru işi yaptığımız inancını geliştiriyor. Bu ödül sonrası da Tokyo Tasarım Fuarı'na davet edildik, Japonya'ya. Ona bu yıl katılamıyor olacağız. Çünkü kısa bir fuar, onun zamanına yetişemedik. Önümüzdeki yıl tekrar davet ettiler. Tam bu yıl katılamıyorsunuz, seneye gelin diye, ama bu bizi heyecanlandırıyor. Bir o kadar gururlandıran, bir o kadar emeğimizin karşılığını alıyoruz dediğimiz bir yolculukta mutlu ediyor. Evet, çok güzel. Yani hem
yapmış olduğunuz üretim tarzı işte başka ülkelerde, burada küçük bir köyde ürettiğiniz ürünler Evet. dünyanın öbür ucunda belki de başka kişilerce takdir görüyor, ödül alıyor. Bu insan sağlığı açısından nasıl bir şey? Hani neyden üretiliyor? İnsan sağlığına faydalı mı, zararlı mı? Ya da zarar veren bir maddesi var mı? Biraz karmaşık bir konu. Ama biz bu karmaşıklığın içinden nasıl çıkıyoruz? Bir, gıda temasına uygun olan ham maddelerle çıkıyoruz. Kullandığımız bütün ham maddeler Avrupa menşeili ve gıda kodeksine, yani ürettiğimiz ürünlerin de zaten 1230 derecede, 1250 derece gibi derecelerde fırınlanmasıyla yani herkesin anlayabileceği bir dilde söylemek gerekirse aslında camlaşıyorlar. Bundan dolayı da içine konulan gıdanın veya sıvının teması sırasında porselen bünye içerisine herhangi bir maddeyi nüfuz ettirmiyor. Doğal olarak içinde bir gıda kalmadığından veya sıvı kalmadığından dolayı da mikroorganizmaların üremesine müsait olmuyor ve böylelikle aslında sağlığa, yeme içmeye çok uygun hale geliyor. Tabii ki artistik sır olarak adlandırılan, aslında dekoratif olarak kullanılması gereken renkli sırlar var. Bunlar bazen işte tabaklarda, yani mutfak eşyasında kullanımları söz konusu olabiliyor. O durumlarda gıda temasını sorgulamak gerekiyor. Ama tabii ki teknoloji gelişiyor, ham maddeler gelişiyor. Bu işi yapanlar çoğalıyor ve çoğaldıkça, bilindikçe, geliştikçe artistik olsa bile gıda temasına uygun olan sırlar, renkler meydana çıkıyor. Bizim ana üretimimize baktığınızda hiç artistik sır kullanmıyoruz. Biz olabildiğince yalın, düz renkler veya çizgisel çalışmalar yapıyoruz. Daha modern, hatta modellerimizi incelediğinizde bir kısım koleksiyon işte neo modern, yani hem eskiye bir vurgu hem yeni bir yaklaşımla çalışmış oluyoruz. Olabildiğince tabii biz üretim esnasında da deformelere, yani ürünler çünkü porselen hafızası vardır. Üretim sırasında ona yaptığınız her bir müdahaleyi sır pişiriminde, ana porselen pişiriminde muhakkak hatırlar, hafızası vardır. Bu hafızadan dolayı da biz onları olabildiğince kusursuz üretmeye ve yalın üretmeye çalışıyoruz. Şimdi yerli çamurlarda şu ana kadar benim gözlemlediğim ve deneyimlediğim olgu şu: standart sağlanamıyor. Yani bir gün alıyorsunuz, her şey mükemmel, ikinci partiyi alıyorsunuz, bir öncekiyle hiçbir alakası yok. Ve ben her seferinde kalıp değiştirmek, her seferinde üretim prosesini değiştirmek bizim için hem çok maliyetli, hem zaten üretim süremiz uzun, bunu daha da uzatacağı için maalesef üzülerek yabancı menşeli, Avrupa menşeli ürünler kullanıyoruz. Tabii bu ürünlerin de işte dolar kuru, euro kuru gibi ekonomik koşullar değiştikçe fiyatları hiçbir zaman aşağı inmediği gibi yukarı çıkıyorlar. Bunlar bizi çok ciddi etkiliyor. Ama bir yandan da butik üretmenin avantajı bu: sipariş üzerine üretiyorsunuz. Durumun mevcut koşullarına hitap ettiğimiz müşteri kitlesi çok alışkın veya bunu çok iyi biliyor oldukları için sevimimiz çok iyi gidiyor. Satışlar çok iyi gidiyor. Yani baktığınızda şunu çok duyar oldum: yani bu koşulda bu kadar yoğunsanız bence harika herkes diyor. Bence de harika. Tabii işin içinde olunca biz çok fark edemiyoruz, ayrı mesele, ama Monte kurulduğundan bugüne kadar ürettiği ürünler, hitap ettiği müşteri kitlesi ve ulaşmak istediği yerlere çok hızlı ilerlediğini görüyorum. Bir işletme için 3 yıl çok işbaşı. Yani en az 5 yıl, 7 yıl gibi rakamları görmek lazım, seneleri görmek lazım, ama bu ilk 3 yılda artık ana yatırımımızı güçlendirelim, işte atölyeyi büyütelim, fırın alalım, işte yeni çalışma arkadaşları ekleyelim gibi konuşmaları kendi içimizde yapmaya başladık. Demek ki bir şeyler doğru gidiyor. Burada bir atölye, üretim yapıyorsunuz ama aynı zamanda workshoplar, atölyeler de düzenliyorsunuz. Evet. Eğitimler de veriyorsunuz. Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz eğitimlerimizi çok aslında sınırlı tutmak zorunda kalıyoruz. Neden sınırlı bu? Bir, atölyenin kendi üretim kapasitesi var ve bu üretim kapasitesi içerisinde devamlı bir şey üretiyor. Biz eğitim, artık workshop dediğimiz, yani eğitim de olarak adlandırdığımız kısımda böyle haftanın bir günü gel, 2 saat çalış, işte bir çamur versinler sana, ondan bir tane kase yap, bardak yap stilini benimsemiyoruz. Çünkü bir, Ayvalık
bulunmaktayız. Ayvalık'ın bir köyündeyiz. Ve bu eğitime almak isteyenler, bu eğitime gelmek isteyenler genelde büyük şehirlerden, İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden. Doğal olarak insanlar buraya haftanın bir günü gelip bir şey yapamazlar. Ve biz de haftanın bir gününü bu iş için ayıramayız. Onun için bir eğitim programımız var. Bu eğitim programını da kurgularken bu işin ana prensipleri nelerdir? Çalışma mantığı nedir? Çamur nasıl çalışır? Fırın nasıl çalışır? Sır nasıl yapılmalıdır? Gibi püf noktalarını aslında olabildiğince aktarmaya çalışıyoruz. Ki insanlar gidip bu verdiğimiz püf noktalarıyla devam etsinler, kendilerini geliştirsinler ve markalaşsınlar. Bu program içerisinde biz basit alçı kalıbı, tek parçalı alçı kalıp yapımını, basit şekilde çamurun karıştırılması, hazırlanması ve renklendirilmesini, ardından döküm yapmayı gösteriyoruz. Bu döküm sonrasında dökülen ürünlerin kalıpta nasıl çalıştığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve fırına, yani ilk pişirim dediğimiz bisküvi fırınına nasıl yerleşmesi gerektiği kısmını gösteriyoruz. Ardından 3. gün oluyor bu. 3. günde bir bisküvi fırını çalıştırıyoruz ve bisküvi sonrası zımpara rütuşu dediğimiz rütuşla birlikte sırlama aşamasına geçiyoruz ve bu 5 günlük genelde pazartesi başlayıp cuma bitirdiğimiz bir program haline dönüştü seneler içerisinde. Bu aşamada buraya gelenler ilk sorusu öğlen nerede yiyeceğiz? Çünkü yemek nerede yiyeceğiz? Nereye gidebiliriz? Onu da atölyenin bahçesinde, şu an sizin arkanızda, bahçedeki bostandan karşılıyoruz. Zeytinyağı işte ağaçların senelik durumuna göre ağaçlarımızdan geliyor, zeytin ağaçlardan geliyor. Kahvaltı veya basit hazırladığımız öğlen yemekleriyle bir program. Yani şeklinde ilerliyor. 5 günlük süren bir eğitim programı. Evet, 5 günlük süren bir eğitim. Peki hiç böyle karşılaştığınız durumlar mesela insanlar size ya burada da rakipleriniz doğuyor dedikleri oluyor mu? Hani buradan çıkıp siz taklit edebilirler gibisinden söylüyorlar mı? Tabii ki yani bu daha çok hiç bu işi yapmayan dışarıdaki gözlemciler tarafından soruluyor. Biz bir işi paylaştıkça çoğaldığına, paylaştıkça büyüdüğüne inanıyoruz. Şimdiye kadar eğitim verdiğimiz, bizden danışmanlık alanlar hiçbir zaman bizi kopyalamadılar. Çünkü bu bir aslında işbirlikteliği, birbirine gönül vermek. Biz eğitim başında artık herkese de söylüyorum gelenlere, çok başlıyoruz. Sizli bizli. Çok kurumsal başlıyoruz. Ama cuma günü öğleden sonra sır fırını kapandığında senli benli artık arkadaş olmuş oluyoruz. İş gelişiyor. Ben onlardan bir şey öğreniyorum. Yani biz onlardan bir şey öğreniyoruz. Onlar da bizden bir şey öğreniyor ve birbirimize bir paylaşım içerisine giriyoruz. Daha sonra bu işte tabii ki markalaşanlar oldu. Çok güzel ürünler üretenler oldu. Hiçbir zaman acaba bu benim müşterimi alıyor mu diye de düşünmedim. Çünkü dünyada insan nüfusu çok fazla ve her şeyin bir şekilde bir alıcısı var. Yani ha ondan almış, ha benden almış. Benimki benden alacaktır, onunki ondan alacaktır. Yani aksini düşünürseniz bu sefer üretemez oluyorsunuz. Bencilleşirseniz kendinizi kapamış oluyorsunuz. Çünkü siz paylaşmıyorsunuz. Var olan durumunuzu korumaya devam ediyorsunuz ama bir yandan da kimseden bir şey almıyorsunuz. Doğal olarak gelişemiyorsunuz. Gelişmek için paylaşmak, paydaş olmak gerekiyor. Biz ham madde aldığımız kişilere de bilgi aktarımı yapıyoruz. Ya işte bize soruyorlar Limoş çamurunun bomisi yani yoğunluğu ne olacak? 58 ile 62 bomide olması lazım. İşte kışın biraz daha koyu çalışılabilir ama yazın biraz daha sıvı olması lazım. Bilgilerini onlara da aktarıyor. O da gidip müşterisine aktarıyor. Yani bir de zaten benden öğrenmek zorunda değil. Birbirlerini geliştirirler. Tabii ki yani biliyorsunuz ki bir iş ne kadar çok yapılıyorsa aslında o kadar çok satılıyordur. Siz bunu azalttıkça o meslek kolu yok olup gidiyor. Yani bugün Türkiye'de yok olan meslek kolları bence çok yazık. İşte kalaycılar herhalde yok olmak üzere. Terziler yok olmak üzere. Çünkü çırak bulamıyorlar. Çünkü buna heves edecek, heveslenecek kimse kalmıyor. Ama biz bunu ne kadar çok öğretir, ne kadar çok paylaşırsak insanların algısı değişiyor ve bu yapılabilir deniyor. İşte 70'li 80'li yıllarda çeyizlerde dikiş makinesi kesin olurdu ama hiçbir zaman kullanılmazdı. Umarım bir gün porselen fırınları o statüyü kazanmaz. Üretmeye devam ederler, pişirmeye devam ederler. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada bir hem bahçeyi gösterelim hem de üretim tabii ki atölyesini gösterelim. Daha sonra kapanışımızı yaparız. Tamam. Nasıl isterseniz.
Atölyenin bahçesindeyiz. Şöyle 1300 metrekarelik bir arazi, içinde zeytin ağaçları var. Size bırakıyorum, siz tanıtabilirsiniz. Bu 1300 metrekare içerisinde 16 tane zeytin ağacımız var. Bu sene biraz zeytin olmayan yılları, çünkü biraz derin budama ve bakım yaptık. Geçen sene çok zeytin vardı. Onun haricinde bahçede her sene bir bostan kurgumuz oluyor. Burada en dikkat ettiğim şey atalık tohumlarının ilaçsız ve suni gübresiz büyütmek. Bu sene patlıcan, fesleğen, börülce, biber, 3 çeşit biber cinsi, yine 3 çeşit domates, salatalık gibi bir sebze bahçemiz var. Burada üretim yapıyorsunuz. Yani böyle yadırgayan oldu mu ya? Normalde bu işler yapılır da burada kırsalda bunu yapıyorsunuz diyenler. Tam aksine köylü bundan çok memnun, burada yaşayanlar. Onlar için bir hareket var. Çünkü burada hayat çok yavaş akıyor. Sizler gibi bizi ziyaret edenler oldukça onlar hem mutlu oluyorlar hem de bizim uygulamalarımız, yani hem tarım uygulamamız hem de burada bir şey üretiyor olmamız onları da teşvik ediyor. Buraya gelen insanların burayı sevdiği ve burada yaşıyor olması, yaşatıyor olması onlara da ayrı bir mutluluk ve sevinç kaynağı katıyor. Evet. Şimdi atölyemizi göreceğiz. Evet, burası atölyemizin küçük terası ve buradan atölyeye giriş yapabiliriz. Buyurun. Burada bir 50 metrekarelik atölyemiz var. Yan tarafta da yine bir 50 metrekarelik depo alanımız mevcut. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Merhaba. Burada aslında döküm tezgahları, raflarımız, kalıplarımızın, sık kullanılan kalıplarımızın, depoda olmayan kalıplarımızın istiflendiği alanlar. Fırınımız, bitmiş ürünler gibi veya stok veya sipariş olarak ayırdığımız ürün grupları var. Genelde ürünlerimiz, yani stoğumuz ve sipariş ürünler Ayvalık mağazaya gidiyorlar. Oradan kargolamak ve kargo sürecini takip etmek daha kolay olduğu için. Burası tamamen üretim ve bu üretimi devam ettirmek üzere kurgulandı. Havalandırma, işte yani yazın ve kışın ısıtmak üzere klimamız, hava sirkülasyonu için tavan pervanemiz. Kışın tabii bir de ısınmak için soba kuruyoruz buraya. Kolay gelsin tekrardan. Çok teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sıcaklarla boğuşuyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Sizi tanıyabilir miyiz? Aycan Durmaz ben. Şu an döküm yapıyorum. İşlemi biraz anlatabilir misiniz? Neler yaptınız? Alçı kalıplarımıza döküm uyguladım. Şu an onların oluşmasını bekliyorum. Belli bir et kalınlığına geldikten sonra boşaltım yapacağım. Daha önceki yaptığım dökümlerden gösterebilirim. Tabii. Şöyle bir tabak setimiz var. Bunları sabah dökmüştüm ben. Şimdi bunlar kalıplardan çıkıp rötuşları yapıldıktan sonra bisküvi fırını olup çıkıp zımparaları yapılacak. Kuruduktan sonra da bu en sonki bitmiş hali, sır fırınından çıkmış halleri. Şöyle gösterebilirim. Çok Evet. pardon. Yani en son hali En son halleri şu şekilde. Evet. Evet, şurada da diğer ürünler var. Şöyle fincanlar var. Diğer çeşitlerden gösterelim şöyle. Evet. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Siz de buradaki üreticilerden, emekçilerden birisiniz. Aynen. Sizi de tanıyabilir miyiz? İsmim Naciye Adalı. Çok olmadı da artık buraya başlayalı. Ama yani burada yardımcı oluyorum işte. Zımpara olsun, mutfak bölümü olsun. Daha önce bu işi yaptınız mı? Yeni. Yok, yeni başladım. Evet, bu köylüsünüz. Evet, bu köydenim. Evet. Köyünüzde böyle bir üretimin yapılıyor olması, size de iş kaynağı olması Çok iyi, evet. çok güzel. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.
yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani porselene merakı olan, seramiğe merakı olanların kesinlikle denemelerini ben tavsiye ediyorum. Umarım üretmek ve üretebilme hazzına herkes sahip olabilir ve devam ettirebilir. Evet. Bu arada size ulaşmaları için sosyal medya hesabınız, internet siteniz varsa bu son bölümde söyleyebilirsiniz. Instagram'da Monte Porselen olarak bizi bulabilirler. Yine www.monteporselen.com adresinden web sitemizi ve neler yaptığımızı görebilir, bizi tanıyabilir ve iletişim kurabilirler. Bu arada Ayvalık'taki pazar yeriniz, yani dükkanınız nerede? Tam yerini de söylerseniz. Ayvalık'ta, Ayvalık merkezdeki postanenin arka çaprazındayız. Muhabbet Sokak No 29 adresinde bulunuyor. Eşiniz? Şeniz Hanım hep orada. Özellikle pazartesi ve cumartesi günleri arasında saat 11 ile 5 saatlerinde açık oluyor mağaza. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.